Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile asla suda kalmayan, yırtılmayan su böreği tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarifimiz için 6 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra her bir adet yumurta için bir yemek kaşığı kadar oda ısısındaki oda ısısında bekletilmiş suyu ilave edelim. Ölçüleri bu şekilde vermemin sebebi eğer daha fazla börek yapacaksanız her bir adet yumurta için bir yemek kaşığı kadar su ilavesi yapmanız gerektiğini bilmeniz için. Şimdi malzemeleri bir güzel çırpalım. Çırptıktan sonra azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 3 su bardağı kadar un ekleyip daha sonra bir spatula ile karıştırdım ve gerektikçe azar azar daha un ilavesi yaptım. Toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız yumurtaların boyutuna göre un miktarı 1-2 yemek kaşığı kadar oynayabilir. O yüzden mutlaka kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ettim. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitredir. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirip tezgahta hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Genellikle tüm tariflerimde bu şekilde hamur açılacak tariflerimde sizlere söylediğim gibi hamuru ne kadar güzel yoğurursanız daha sonrasında açması da bir o kadar kolay olur. Ele yapışmayan ve birazcık da sert bir hamur elde ettim. Şimdi elde ettiğim hamuru önce 4'e daha sonra ise her bir parçayı da kendi içinde 3'e bölerek toplamda 12 adet hamur parçası elde edeceğim. Yaptığınız bezelerin birbiriyle eşit olmasına dikkat edin. Ve hamurları elimle beze haline getiriyorum. Eğer elinize yapışırsa bu aşamada un kullanabilirsiniz. Bezelerimizin tamamını hazırladıktan sonra eğer fazla bekletecekseniz üzerlerine nemli bir bez örtebilirsiniz. Ben sıradan nemli olmayan bir bez örtüp bu şekilde en az yarım saat kadar dinlendirdim. Yarım saat dinlenirken biz geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Ben peynirli bir iç harcı hazırlayacağım için peynir kullandım. Toplamda 3 büyük kalıp beyaz peynir kullandım. Dilerseniz farklı iç harçlarıyla da hazırlayabilirsiniz. Beyaz peynirin üzerine birazcık kaşar peyniri ekledim. Peyniri birbirine bağlaması için gerçekten de çok güzel oluyor bu şekilde. Sizler de eğer denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir kase kadar da lor peyniri ekledim. Farklı peynirler isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Çok daha farklı peynirleri bir araya getirdiğinizde lezzeti de bir o kadar artacaktır. Ve bir tutam kadar da ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Maydanozların sap kısmını kesinlikle kullanmıyoruz. Sadece yaprak kısımlarını ince bir şekilde doğrayıp ekleyelim ve iç harcımızı güzelce karıştıralım. Hazır oldu. Onu bir kenara alalım. Geçelim hamurlarımızı açmaya. Bunun için tezgaha birazcık un serpiştirip hamurlardan bir tanesini tezgaha alıyorum. Ve merdane ile isterseniz ben oklava ile açtım. Dilerseniz dediğim gibi merdane ile açmaya devam edebilirsiniz. Hamur birazcık sert olduğundan diğer böreklere nazaran bir tık daha geç açılabilen bir hamur. O yüzden bol miktarda un kullanabilirsiniz. Hamurunuzu ne kadar inceltebilirseniz o kadar inceltin ki böreğiniz güzel olsun. Açabildiğimiz kadar açtıktan sonra merdane ile veya oklavayla üzerinden bastırarak bir tık daha genişletelim. Daha sonra ise açtığımız yufkayı bir sofra bezinin üzerine serelim ve bu şekilde bezelerimizin tamamını açmaya devam edelim.
Tabii ki de sadece bir tanesinin açım aşamasını gösterdim. Video çok fazla uzun olmasın diye, ama tamamını açıp bu şekilde hazırladım. Şimdi geçelim tepsimizi hazırlamaya. Ben fırın kağıdı kullanmayacağım için içerisine bolca yağ gezdirdim. 2 yemek kaşığı kadar yağ gezdirdim ve hazırlamış olduğum yağı börek yapımında da kullanacağım. Ben toplamda 3 dolu dolu yemek kaşığı, ortalama 200 gram kadar tereyağı ve de 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karışımını kullandım. Dilerseniz sadece sıvı yağ veya sadece tereyağı ile de yapabilirsiniz. Ve yufkalardan bir tanesini börek tepsimizin içerisine yerleştirip tekrardan üzerini yağlıyorum. Eğer tavada hazırlayacaksanız katların tamamını haşlayabilirsiniz. Ama fırında yapacaksanız en alt katı mutlaka bu şekilde haşlamadan koyun. Ve tepsimiz hazır oldu. Bir tencerede suyu güzelce kaynatalım. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapalım. Tuz ilavesi çok önemli. Aksi takdirde hamurlarınız suda kalabilir. Şöyle bir karıştırdıktan sonra açmış olduğumuz yufkalardan bir tanesini içerisine atalım. Ve hiçbir şey yapmadan bekleyelim. Ortalama 30-40 saniye içerisinde hamur suyun yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Şimdi hiç bekletmeden hamuru sudan alalım. Bu arada arkada kaynayan suyu da kendim kaynatıyorum. Eğer burada su azalırsa oradan ilave edeceğim. Aklınızda bulunsun. Ve kaynar suyun içerisinden aldığımız hamuru direkt soğuk suyun içerisine atıyoruz. Bu aşamada eğer suyunuz ısınmaya başlarsa, yani bir iki tanesini haşladıktan sonra ısınırsa mutlaka değiştirin. Yani kaynar suyunuz fokur fokur kaynamalı, soğuk suyunuz ise çok soğuk olmalı. Bu çok önemli bir püf noktadır. Yani oradan kaynamadan fokur fokur kaynamayan suyun içerisine hamuru atarsanız hamur gibi kalır ve de diğer taraftaki soğuk suyunuz bir ılık bir soğuk olursa bu iş olmaz. O yüzden bu püf noktasına dikkat edin. Ve birinci yufkanın üzerine ikinci yufkayı yerleştirip tekrardan bu katı da yağlıyorum. Her katı mutlaka yağlamayı unutmayalım. Dediğim gibi kullandığınız yağın bir önemi yok. Dilediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Ama en iyi börek için mutlaka tereyağı ve sıvı yağ karışımını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve üçüncü katı da yerleştirdim. Tekrardan üzerine birazcık daha yağ gezdiriyorum. Dördüncü katta yufkanın haşlanmasını tekrardan göstermek istedim. Çünkü bu aşamada yufkalarımız birazcık kuruyabilir. Bir kenarından yavaş yavaş kaynar suyun içerisine iterseniz eğer yufkalarınızı kırılmadan tencereye almış olursunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Bu aşamayı hiç atlamadan sizlere göstermek istedim. Yani videoyu editlemedim, kesmedim. Gördüğünüz gibi hamur suyun üzerine çıkmaya başladı. Bu şekilde olduğunda hemen hamurumuzu suyun içerisinden alalım. Daha fazla bekletirsek eğer hamurumuz, yani böreğimiz daha sonrasında hamurlaşmış olur. O da pek güzel bir börek elde etmezsiniz. Ve aldım ve soğuk suyun içerisine attım. Az önce de söylediğim gibi her seferinde suyunuz mutlaka soğuk olmalı. Buna da dikkat edin. Ve dördüncü katı da üçüncü katın üzerine yerleştirdim. Aslında ben 3 katta bir arasına içlik koyacaktım. Unutup bu şekilde yaptım. Ama sizler her 3 katta bir içlik koymanızı tavsiye ediyorum. Ben dediğim gibi yanlışlıkla 4. katı koydum. Ama 3. kattan sonra sizler içlik serpiştirebilirsiniz. Bu arada bu içlikle de çok güzel oldu. İçlik içerisinden dökülmedi. Bildiğiniz gibi su böreği yediğinizde veya yaptığınızda genellikle iç harcı içerisinden taşar, dökülür ve bu bana göre hiç güzel değil. Hatta hazır alınmış su böreklerinde genellikle olur. Ama bu şekilde hazırladığınızda iç harcınız çok daha güzel olacaktır. Tavsiye ediyorum. Ve 3 kat daha yufka yerleştiriyorum. Bu aşamaları sadece yufkaları sizlere göstermeye çalıştım ki gördüğünüz gibi hiçbirisi ne suda kalmadı ne de yırtılmadı. Yani detaylıca kaynatma ve soğuk suya atma aşamalarını göstermedim.
Ve bir 3 kat daha yerleştirdikten sonra tekrardan iç harcı koydum. Tekrar bir 3 kat daha yerleştireceğim. Her kata yağ sürdükten sonra mutlaka fırçayla her tarafını yağlayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi detaylıca, dikkatlice okuyup cevap vermeye çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve sonuncu yani 12. kat yufkayı da üzerine düzgünce yerleştirdikten sonra en üst katına birazcık daha fazla yağ ekliyorum. Börek yağsız olmaz. Özellikle de üst kısmı mutlaka birazcık fazla yağlayın ki güzel kızarsın. Eğer tereyağı kullanacaksanız ayranlı kısmını üzerine getirmemeye dikkat edin ki daha sonra yani pişme aşamasında üzerinde yanıklar oluşmasın. Ve artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 45 dakika 1 saattir. Bu arada böreğiniz fırında pişerken birazcık fazlaca kabarabilir. İsteğe bağlı önceden dilimleyip daha sonra fırınlayabilirsiniz. Ben ters çevireceğim için dilimlememeyi tercih ettim. Ve fırından çıkartıp hemen kaynar haliyle sizlere göstermek için şöyle ters çeviriyorum. Ve bekletmeden dilimledim. Bu arada su böreğini herkes farklı şekilde yapar. Ben büyüklerimden bu şekilde görüp senelerdir de bu şekilde yaparım ve çok çok severim. Herkes deneyen de tadan da çok memnun kalmıştır. Eminim sizler de deneyip çok beğeneceksiniz. Özellikle bir sorum olacak. Eğer su böreğine su ekliyor musunuz, eklemiyor musunuz? Bu konuda bir bilginiz varsa, daha önce yaptıysanız lütfen yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ki bu konu hep arkadaşlarımla aramda bir tartışma konusu olmuştur. Ben ekleyen taraf olduğum için genellikle bazı arkadaşlarım da eklemediği için işte su böreğine su eklenmez. Ama ben ekliyorum işte ve de çok gerçekten de çok güzel oluyor. Sizler de ekleyip eklemediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Şöyle orta katından bir kat sizlere göstermek istedim. Özellikle de gördüğünüz gibi ne hamurlaşma var ve ne de sert kalmamış. Gerçekten de olması gerektiği gibi tam kıvamında. Söylediğim püf noktalara dikkat ederseniz sizin böreğiniz benimkinden de kat kat güzel olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.